Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifiyle geldim. Görüntüsüyle göze, lezzetiyle damaklara hitap eden gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. Poğaçamızın görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı süt ve suyumu alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayam ilave edip güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Toplamda 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 adet yumurta akı kullanıyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Tekrardan sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum ve unumu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamda bir hamur olana kadar yoğurma işlemine başlıyorum. Öncesinde böyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Sonrasında elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Ben bu tarifim için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya dikkat edelim. Evet, hamurumu güzelce karıştırdım. Kalan unumu ilave edip elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Bütün tariflerde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet, son 1 su bardağı unumu azar azar ilave ederek güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ettim. Çay bardağının dibinde kalan sıvı yağımdan yardım alarak bu şekilde hamurumu toparlıyorum. Yoğurmuş olduğum hamurumun üzerini kapatıp yarım saat 40 dakika mayalanmaya bırakacağım. Bu tür hamur işlerinde hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar alırız. Kaliteli bir hamurdan kaliteli hamur işleri elde edebiliriz. Hamurumuzun kaliteli olması için de çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. Evet, mayalanmış olan hamurumu unlamış olduğum tezgahıma alıyorum. Hamurumdan göz kararı parçalar kopartacağım ve avuç büyüklüğünde bezeler oluşturacağım. Hamurumu öncelikle 4, sonrasında her bir 4 parçayı 3'er parça olacak şekilde paylaştırıyorum. Sonrasında ondan ona pay ederek avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Gerçekten görüntüsüyle, kıvamıyla, lezzetiyle inanın muhteşem bir tarif oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, toplamda 12 adet beze oluşturdum. Oluşturmuş olduğum bezelerin üzerini kapatıp 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurlarım dinlenirken 1 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağı ocağıma alıp eritip ılımaya bırakıyorum. Yağımız sıcak olmasın arkadaşlar. Yağımız sıcak olduğu zaman hamurlarımızı çürütür. Güzel sonuçlar alamayız. O yüzden eritmiş olduğumuz yağın sıcak olmamasına özen gösterelim. Evet, bu şekilde dinlenmiş olan bezelerimi açma işlemine başlıyorum. Çok fazla açmayacağız hamurlarımızı arkadaşlar. Çünkü hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için aşağı yukarı servis tabağından bir tık büyük. Yani fırın tepsisinden bir tık küçük şekilde açacağız. Açma işlemi yaparken çok az bir undan yardım alıyorum. Ve bütün hamurlarımı aynı şekilde açıp bir sofra bezinin arasında dinlenmeye bırakıyorum. Ben o şekilde yaptım. Siz dilerseniz ikişer ikişer açıp poğaçalarımızı hazırlayıp hamur açma işlemine kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Evet, özellikle kenarlarına bas uygulayarak hamurumu güzel bir şekilde açıyorum. Açmış olduğum hamurlarımı bir kenara dinlenmeye alıyorum. Evet, bütün hamurlarımı açtım, hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi servis tabağından bir tık büyük olacak şekilde ayarladım. Ve eritmiş, soğutmuş olduğum yağ hamurlarımı güzelce yağlıyorum. Hamurlarımın her tarafına yağ gelmesi için bu şekilde içe doğru katlamalar yapıyorum. Yağlamış olduğum hamurumun üzerine diğer açmış olduğum hamurumu yerleştiriyorum. Hamurlarımın ikisinin de aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Üzerine sermiş olduğum hamuru da tekrardan aynı şekilde yağlıyorum.
Hazırlayıp yağlamış olduğum hamurumu bu şekilde bir rulet yardımıyla 4 eşit parçaya bölüyorum. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi şekillendirip tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bu esnada poğaçalarımı yaptım, hazırladım. Fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime bu şekilde yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğum poğaçaların üzerini kapatıp aşağı yukarı 20-25 dakika tepsi mayası alması için bekleteceğim. Evet, bu şekilde oldu arkadaşlar. Üzerini kapatıyorum ve tepsi mayası alması için bekletiyorum. Evet, poğaçalarım tepsi mayası aldı. Gördüğünüz gibi 2 katı büyüklüğüne çıktı. Ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı süt ilavesi yaptım. Güzelce karıştırıp poğaçalarımın her tarafına bol bol sürüyorum. Hazırlamış olduğum poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Benim fırınım 20 dakikada pişirdi arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet, poğaçalarım pişti. Görmüş olduğunuz gibi harika oldular. İlk sıcaklığı geçti. Altı üstü nar gibi kızardı. Ve şu şekilde poğaçalarımın iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten üzeri pul pul dağılan, içerisi kat kat kabaran, açma tadında muhteşem bir lezzet oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener de daha güzellerini yaparsınız. Evet arkadaşlar, siz poğaçalarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.